Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli ve güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz, başlığımız şöyle: gurbetçiler incelemeye alındı. Binlerce kişinin emeklilikleri iptal edilecek, maaşları geri alınacak. Değerli izleyiciler, değerli vatandaşlar, size herhangi bir mektup gelirse ne yapmanız lazım, nasıl itiraz edebilirsiniz? Bütün bilgiler bu videoda. Birkaç dakikanızı alacağım. Videomu beğenirseniz bir beğeni verip de abone de olursanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Şimdiden teşekkür ediyorum ve kanalıma yeni gelenlere hoş geldiniz diyorum. Değerli izleyiciler, bu kısa haberden sonra Sıla yolundan da haberler var. Güzergahtan yeni haberler geldi. Murat Bozdağ'ın haber sitesine tabii ki bu en son yol bilgilerini de bu haberden sonra birkaç dakika içinde hepsini öğrenmiş olacaksınız. SGK'dan sahte emekliliklere sıkı denetim geldi. Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa ve Avusturya'da yaşayan yüzlerce gurbetçiye de bilgilendirme mektubu gönderildi. SGK sahte sigortalılık yoluyla emekli olanlara yönelik 81 ilde kapsamlı bir inceleme başlattı. 2020'den bu yana sürdürülen incelemelerde sahte iş yerleri, yurt dışında çalışan gurbetçilerin Türkiye'de sigortalı gösterilmesi ve emeklilik danışmanları aracılığıyla sahte hizmet kazandırılan kişiler hedefte. Yüzlerce gurbetçiye emeklilik iptali ve borç bildirimleri. Değerli izleyiciler, yani sırf iptal değil, bir de borçlu çıkıyorsunuz sonunda. Kimler SGK'nın radarında? SGK özellikle şu grupları mercek altına aldı. Sahte iş yerleri üzerinden prim ödeyerek emekli olanlar, nokta 1. Nokta 2. Yurt dışında çalıştığı halde aynı tarihlerde Türkiye'de sigortalı gösterilen gurbetçiler. Nokta 3. Emeklilik danışmanları aracılığıyla sahte hizmet süreleri kazandırılan kişiler. Özellikle gurbetçi kadınlar dikkat çekiyor. 18 yaşından itibaren Türkiye'de çalışmadıkları halde sigortalı gösterilen bu kişiler, boş araziler veya kapanmış şirket adresleri üzerinden yapılan bildirimlerle emekli olmuş. SGK bu sahte kayıtları tek tek ortaya çıkarıyor. Maaşlar faiziyle geri alınıyor. SGK'nın yaptırımları oldukça ağır, emekliliği iptal edilenlere ödenen tüm maaşlar faiziyle geri ödenmesi için bildirim gönderiliyor. Ancak itiraz hakkı da tanınıyor. Değerli izleyiciler, burası işte çok mühim bir nokta. Burasına şimdi çok titizlik bir şekilde dinleyin, bu son haberleri alın. Tabii kusur tespit edilirse de maaşlar kesiliyor ve borç tahsil ediliyor. Bu durum özellikle gurbetçiler için büyük bir maddi yük anlamına geliyor. Peki bu noktada ne yapılmalı? SGK'dan bildirim aldığınızda ne yapmalısınız? SGK'dan bildirim alanlar için uzmanlar şu adımları öneriyor. Değerli izleyiciler, nokta nokta okumadan evvel bakın. Size herhangi bir mektup gelirse ben bunu yaparım, 2-3 ay sonra araştırırız değil. Hemen lütfen peşine düşün. Hemen. Yani hiç beklemeyin, peşine düşün. Çünkü hızlı hareket etmek hak kaybını önlemek için çok kritik. Şimdi size herhangi bir böyle mektup gelirse, nokta 1. Önce SGK'ya itiraz dilekçesi sunun. Nokta 2. Sonuç alınamazsa en yakın SGK müdürlüğüyle birebir görüşme yapın. Yani sizin yazılı olduğunuz SGK'ya gidin, başvurun. Nokta 3. Benim için en mühim nokta, hızlı hareket etmekten sonra gerekirse SGK ve iş hukuku uzmanı, bakın SGK ve iş hukuku uzmanı bir avukatla
Dava açmayı değerlendirin. Değerli izleyiciler, bir avukat tutun ve itiraz edin. Tabii suçlu değilseniz. Yoksa sonunda suçlu çıkabilirsiniz ve borçlu da olabilirsiniz ve geri ödemeniz mecbur kalırsınız paraları geri ödemeye. Suçlu değilseniz bir avukat tutun ve hiç beklemeyin, bu işin peşine düşün. Şimdi değerli izleyiciler, videoya başlamadan evvel dedim ki Sıla Yolu'ndan haberler geldi. Sıla Yolu'ndan devamlı sağ olsun abonelerim, arkadaşlarım, yakınlarım bana güzergahlardan videolar gönderiyorlar, resimler gönderiyorlar, bilgiler gönderiyorlar. Sınırlarda ne oluyor? Sınırlarda tabii ki şimdi yoğunluk var. Geçen hafta Perşembe günü yola çıkan değerli bir arkadaşımdan bilgiler geldi. Değerli izleyiciler, sınır kapılarında 1 saat fazla beklemeden Perşembe günü yola çıkıyor İsviçre'den. 1 saat fazla beklemeden Türkiye, Edirne, Kapıkule'ye kadar ulaştı. 1 saatten fazla beklemedi. Bazı sınırları hatta 20 dakikada geçti. Biliyorsunuz Sıla Yolu Avusturya Villach Karavanken tüneli üzerinden gidenler için dikkat demiştim. Tünellerde dedim inşaat var. O güzergahtan haber geldi, tek bir tünelde çalışma varmış. Konvoy olmuyormuş. Yani hiç fazla sıkıntı yaşamadan o güzergahtan da gidebilirsiniz. Şimdi Macar güzergahını istemiyorsanız o güzergahtan da gidebilirsiniz. Yani Almanya, Salzburg, Villach, Karavanken tünel ücretli biliyorsunuz. Onun ücretini ya internetten ödeyin veyahut da tünele girmeden evvel kredi kartına da ödeyebilirsiniz tabii ki. Avusturya'da vinyet lazım. Bunlara dikkat edin, vinyetlerinizi alın. Hatta o güzergahtan giderseniz bir Autobahnabschnitt Almancasını yani bir otoban kısmını özel olarak tekrar ödüyorsanız bunu unuttuğunuz halde zaten sizi orada durduruyor. Tekrar kredi kartından gişeden ödeyip yolunuza devam edebilirsiniz. Yani panik yapmaya hiç gerek yok değerli izleyiciler. Belki Macar'dan gitmiştinizdir. Karavanken tünelinden geri dönmeyi planlıyorsunuzdur. Yani hiç düşünmeden o yoldan da gidip gelebilirsiniz. Soruluyor oteller. Değerli izleyiciler, her videonun altında açıklamada Murat Bozdoğan konakladığı otellerin adresleri mevcut. Her otelin videosunu yaptım. Kendi düşüncemi söyledim ve İçinde bütün oteller, Hırvatistan'da olsun, Slovenya'da olsun, efendime söyleyeyim, Macaristan'da olsun, bütün kaldığım oteller, Türkiye'de Şimşek Otel, hepsi kalınır otel, temiz otel ama sezonda tabii ki fiyatlara ben bir şey diyemem. Onun için adresler var, telefonlar var. Oradan irtibata geçip fiyatları da sorabilirsiniz veyahut da internetten de bakabilirsiniz. Değerli izleyiciler, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yola çıkacak arkadaşlara şimdiden hayırlı yolculuklar. Tatilin tadını çıkarın. Bu emeklilik konusunda da size herhangi bir mektup gelirse gerçekten hiç beklemeyin. Hemen peşine düşün bu işin. Çünkü durum ciddi. Tekrar Türkiye'ye gideceklere hayırlı yolculuklar. Kazasız, belasız, cezasız inşallah. Güzelce tatilinizi geçirin ve dinlenmiş şekilde, bol enerji almış şekilde geri gelin. Değerli izleyiciler, Murat Bozdoğan sonunda ne diyor? Sıhhat en mühimi. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.